Merhaba teraziler, Ocak ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Yeni yıl sizin için köklerle, aidiyetle ve duygusal güvenle başlıyor. Ocak 2026 gökyüzü iç dünyanızı düzenlemenizi, geçmişle barışmanızı ve yeni bir yaşam temeli kurmanızı istiyor. Oğlak burcunda kavuşan Güneş, Venüs ve Mars sizin dördüncü evinizde, yani ev, aile ve duygusal kökler alanında etkili oluyor. Bu güçlü oğlak vurgusu sizi sorumluluk almaya ve içsel yapı inşa etmeye çağırıyor. Artık hayatınızın temelini yeniden kurma zamanı. Evinizle ilgili fiziksel düzenlemeler, taşınma, aile içi görevler veya köklerle ilgili geçmiş meseleler bu dönemde gündeme gelebilir. Mars burada sizi kararlı ve eylem odaklı yaparken Venüs aile ilişkilerinizi yumuşatıyor. Fakat Oğlak enerjisi duygusallıktan çok gerçekliği önceler. Yani bu dönem ne hissediyorumdan çok daha nasıl sağlam olurum sorusuna cevap arayacaksınız. Bazılarınız için bu ebeveynlerle sınır koyma sürecidir. Bazılarınız içinse kendi evinizi, kendi alanınızı kurmanın olgunlaşma aşamasıdır. Geçmişte bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir ama bunlar sizi zayıflatmak için değil, olgunlaştırmak için geliyor. Bu dönem duygusal dayanıklılığınızı test eden ama aynı zamanda sizi güçlendiren bir enerji taşıyor. Merkür Yay burcunda ve Neptün ve Satürn'le kare açıda Ocak ayına girerken iletişim trafiğinde karışıklıklara neden olabilir. Kardeşler, yakın çevre, eğitim ya da iş hayatında yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Neptün burada belirsizlik yaratırken Satürn gerçekliği zorlar. Bu yüzden özellikle sözleşmeler, yazışmalar veya anlaşmalar konusunda dikkatli olun. Duyduklarınıza hemen inanmayın, her bilgiyi doğrulayın. Zihniniz yoğun ama dağılmaya da açık olabilir. Bu yüzden planlı ilerlemek çok önemli. Merkür etkisi aynı zamanda düşünce kalıplarınızda sorgulatıyor. Zihinsel olarak bir temizlik sürecindesiniz. Gerçekten neye inanıyorum diye kendinize sorabilirsiniz. Bu süreçte öğrenme isteğiniz artar ama anlamlandırma süreci zaman alır. Yeni fikirleri hemen benimsemek yerine sindirmeyi seçin. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro ve sizin kariyer alanınızı etkiliyor. Bu mesleki hedeflerde bir geri çekilme ya da yeniden değerlendirme dönemini temsil ediyor. Belki yönünüzü gözden geçiriyorsunuz. Kariyerinizde bir büyüme fırsatı var ama Jüpiter retro olduğu için bu fırsat içsel olgunluk gerektiriyor. Hemen dışsal başarıya değil, anlamlı başarıya yöneleceksiniz. Kendinize soruyorsunuz, gerçekten ne için çabalıyorum? Bu süreçte otorite figürleriyle ilişkiler önem kazanabilir. Bir üst, yönetici ya da ebeveyn figürüyle sınırlarınızı test eden bir durum yaşanabilir. Bu size kendi otoriteni bul mesajını verir. Artık dış onay değil, iç güven peşindesiniz. Uranüs, Boğa burcunda geri harekette ve sizin 8. evinizde ilerliyor. Bu finansal paylaşımlar, borçlar, miraslar ya da psikolojik dönüşüm konularında beklenmedik gelişmeler getirebilir. Bir süredir bastırdığınız duygular, korkular veya maddi güvensizlikler yüzeye çıkabilir. Uranüs'ün Oğlak'ta Mars'la kurduğu 135 derecelik açı, ani tepkilerden kaçınmanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu ayın mottosu kontrolü kaybetmeden değişimi kabul et olabilir. Aynı gün Uranüs, Neptün ve Satürn'le de sekstil açıda olacak. Size derin bir içsel dönüşüm fırsatı da sunuyor. Bu enerji bilinçaltı kalıplarınızı çözmenize yardım eder. Korkularınızı fark eder, duygusal bağımlılıklarınızı dönüştürebilirsiniz. Eğer terapi, enerji çalışmaları ya da manevi pratiklerle ilgileniyorsanız bu dönem içsel ilerleme için çok uygun. Uranüs burada özgürleşme, Satürn ise sağlam temellendirme enerjisini birleştiriyor. Lilith ise Yay burcunda Neptün'le üçgen açıda bu kendi sesinizi bulmanızı destekliyor. Uzun süredir bastırdığınız bir düşünceyi, bir yaratıcı fikri ya da bir gerçeği artık dile getirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi özgürleştiren bir etki. Artık kimin ne düşüneceğini değil, kendi doğrularınızı ifade etmeyi seçiyorsunuz.
Ocak 2026 giriş enerjileri sizin için derin ama aynı zamanda iyileştirici bir dönem. Hayat size diyor ki temellerini sağlamlaştır, kendi iç evini yeniden inşa et. Bunu yaptığınızda dış dünyadaki her şey daha huzurlu bir şekilde akmaya başlayacaktır. Ay sonunda geriye baktığınızda şunu fark edeceksiniz. Artık duygusal olarak da dengelisiniz. Kendinizi, köklerinizi ve yaşam yönünüzü yeniden tanımladınız. Ocak 2026 siz teraziler için dış dünyada değil, iç dünyada büyük bir yeniden doğuşun ayı. Gerçek dengeyi önce içeride kuracaksınız. Ocak ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçiyorum. Sevgili teraziler, Ocak ayının ilk yarısı sizin için temel taşlarını yeniden inşa etme zamanı olacak. Gökyüzü size diyor ki artık dış dünyanın onayını değil, kendi iç huzurunu aramalısın. Oğlak burcundaki Güneş, Venüs ve Mars kavuşumları sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Yani ev, aile, geçmiş kökler ve içsel güvenlik alanınız aktif hale geliyor. Bu da demek oluyor ki Ocak ayının ilk yarısında hem fiziksel hem duygusal olarak nerede ve kimlerle güvende hissediyorum sorusuna net bir cevap bulma zamanı. Ev değişikliği, taşınma, aile içi ilişkilerde dönüşüm veya ebeveynlerle ilgili gündemler bu dönemde belirginleşebilir. Ama bu süreç sadece evle ilgili değildir. Bu enerji en derin iç evinizi düzenlemeye çağırır. Kendinizi yeniden tanımladığınız, köklerinizle barıştığınız bir dönemdesiniz. 3 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 10. evinizde, yani kariyer, toplumdaki statü ve hedefler alanında gerçekleşiyor. Bir iş projesi tamamlanabilir, bir hedef netleşebilir ya da bir yön değişimi gündeme gelebilir. Bu dolunay ev kariyer dengesini test ediyor. Bir yanınız evde huzur isterken diğer yanınız başarıya odaklanmak istiyor olabilir. Ama Jüpiter yengeçte geri giderken bu size şunu hatırlatıyor. Başarı içsel huzurla desteklenmiyorsa çok da uzun sürmez. Bu dolunay hem iş hem aile sorumluluklarını yeniden dengelemenizi istiyor. Belki de bir kariyer kararı alırken duygusal ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız. 6 Ocak'ta Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşacaklar. Bu kavuşum aile içi ilişkilerde barış, sevgi ve anlayış enerjisini getiriyor. Evinizde bir huzur ortamı yaratmak, geçmişle ilgili konuları çözmek için çok uygun bir dönem. Venüs burada duygusal olgunlukla sevgi arasında köprü kuruyor. Yani duygularınızı ifade ederken daha yapıcı, daha sakin olabilirsiniz. Bu enerji evinizi güzelleştirmek, dekorasyon yapmak ya da sevdiklerinizle duygusal bağları güçlendirmek için de çok uygun. Ancak bu kavuşum geçmiş ilişkilerden gelen duygusal yükleri de tetikleyebilir. Kalbinizin içinde uzun süredir taşıdığınız bir mesele varsa şimdi şifalanabilir. Venüs burada size şunu söylüyor. Geçmişi affetmek kendini özgürleştirmektir. 8 ile 10 Ocak arasında Güneş, Venüs, Mars Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacaklar ve Yengeç Burcu'ndaki Retro Jüpiter'e de karşıt açıda olacaklar. Bu ayın güçlü enerjilerinden biri. Bu kavuşum aile ve kariyer temalarında güçlü bir dönüşüm yaratabilir. Bir yanda evde düzen kurmak, ailevi konuları kontrol altına almak istiyorsunuz. Diğer yandan Jüpiter Yengeç'te diyor ki fazla yük alma. Belki bir süredir başkaları için çok fazla sorumluluk aldınız ya da bir aile meselesinde dengeyi kurmakta zorlandınız. İşte şimdi o dengenin yeniden kurulma zamanı. Mars burada sizi harekete geçirirken Venüs denge ve sevgi getiriyor. Bu da demek oluyor ki hem kararlılık hem anlayış göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Aile içi bir meseleyi çözmek, taşınmak, miras veya mülk konularını düzenlemek mümkün. Ama Jüpiter karşıtlığı diyor ki her şeyi kontrol etmeye çalışma, bazen akışta kalmak da olgunluktur. 14 Ocak'ta Merkür Retro Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Bugünlerde ev ve aile, iş ve yöneticiler arasında iletişim karmaşası yaşanabilir. Bir konuşma, bir haber veya bir belge yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
Bu yüzden özellikle 14 Ocak civarında iletişimde dikkatli olun. Bu enerji bir yön değişikliğini tetikleyebilir. Eğer bir süredir ertelediğiniz bir karar varsa şimdi netleşebilir. Ama acele etmeyin. Jüpiter retro olduğu için duygusal tepkiler abartılı da olabilir. Bu transit aynı zamanda geçmişle ilgili konuşmaların, ailevi hesaplaşmaların gündeme gelmesi anlamına da gelebilir. Köklere dönmek, geçmişle yüzleşmek ama bunu bilgelikle yapmak gerek. 15 Ocak'ta Uranüs Boğa burcundaki retrosunu bitiyor ve durağanlaşıyor. Uranüs sizin 8. evinizde, yani ortak finanslar, duygusal bağlar ve dönüşüm alanında uzun süredir büyük değişimler yaratıyor. Şimdi durağan pozisyona geçtiğinde finansal konular veya paylaşılan kaynaklarla ilgili bir dönüm noktası oluşabilir. Belki bir borç, bir miras ya da yatırım meselesi netleşiyor. Ama Uranüs burada sadece maddi değil, duygusal anlamda da özgürleşme ister. Artık birine, bir geçmişe ya da bir duygusal borca bağlı kalmadan yaşamayı öğrenme zamanı. Bu enerji size şunu öğretir: gerçek güvenlik dışarıdan değil, içeriden gelir ve işte bu ay tam da bu farkındalıkla yeniden doğuyorsunuz. Sevgili teraziler, Ocak ayının ilk yarısı içsel güvenlik, aile düzeni ve köklenme zamanı. Gökyüzü sizi, temellerinizi güçlendirmeye çağırıyor. Bir yandan kariyelinizde büyük farkındalıklar yaşarken diğer yandan duygusal olarak yeniden yapılanıyorsunuz. Bu ayın ilk yarısında sabır, olgunluk ve denge anahtar kelimeleriniz olabilir. Oğlak'taki yoğun enerji size şunu söylüyor: evini, kalbini, hayatını yeniden düzenle ve Jüpiter yengeçte geri giderken hatırlatıyor. Başarı ancak huzurla anlam kazanır. Gökyüzü size fısıldıyor: gerçek denge iç huzurunla dış sorumlulukların buluştuğu yerdedir. Bu ay o dengeyi kurduğunuzda hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Sevgili teraziler, Ocak ayının ilk yarısı size köklerinizi hatırlatıyor. Ne kadar yükseğe çıkarsanız çıkın, ayakta kalmanızın sırrı köklerinizdedir. Onları sevgiyle güçlendirin, çünkü o temelin üzerinde bambaşka bir gelecek sizi bekliyor. Ocak ayının ikinci yarısı sizin için kalp ve kök dengesi. Oğlak yeni ayıyla köklerinizi güçlendiriyor. Ev ve aile alanında istikrar arıyorsunuz. Kovadaki stelyum kalbinizi özgürleştiriyor ve sizi daha gerçek bir siz olmaya, gerçek bir sevgi biçimini bulmaya yöneltiyor. Neptün'ün Koça geçişiyle önümüzdeki yıllarda ilişkilerde ruhsal farkındalık derinleşecek. Bu ayın mottosu sizin için şu olabilir: sevgi sahip olmakla değil, özgür bırakmakla derinleşir. Sevgili teraziler, Ocak ayının ikinci yarısı hem içsel huzurunuzu hem de yaratıcılığınızı derinlemesine dönüştürecek bir enerjiyle başlıyor. Ocak ayı boyunca hayat size bir mesaj gönderiyor: denge sadece dış dünyada değil, kalbinizin içinde kurulduğunda kalıcı olur. Bu ay eviniz, aileniz, sevgi hayatınız ve kişisel yaratıcılığınızla ilgili büyük farkındalıklar getirecek. Gökyüzü sizden artık güvenlik duygusunu sadece dış koşullarda değil, kendi merkezinizde bulmanızı istiyor. 18 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Ayın ortasında gerçekleşen bu yeni ay sizin haritanızın 4. evinde parlıyor. Bu alan ev, yuva, aile, içsel güvenlik ve geçmiş temalarıyla ilgilidir. Bu yeni ay yaşam temelinizi yeniden yapılandırma zamanı diyor. Belki ev değiştiriyorsunuz, belki aile içinde bir düzen değişiyor ya da köklerinizle ilgili yeni bir farkındalık yaşıyorsunuz. Bir yandan da duygusal olarak artık neresi bana güven veriyor sorusunu soruyorsunuz. Mars ve Merkür de bu yeni ay sırasında Oğlak Burcu'nda kavuşumda aile içi iletişimde hareketlilik ve bazen de gerginlik getirebilir. Bir konuda netlik kazanmak, geçmişi konuşmak, belki de uzun süredir ertelenen bir meseleyi çözmek isteyebilirsiniz. Ama dikkat edin, Mars burada sert konuşmaları da tetikleyebilir. Bu yüzden kelimelerinizi bilgelikle seçin. Bu yeni ay yaşam alanınızı sadeleştirmek, köklerinizi güçlendirmek ve duygusal anlamda istikrar kazanmak için çok güçlü bir fırsat. Köklerinizi onardığınızda dallarınız daha yükseğe uzanacaktır.
17 Ocak'ta bu yeni aydan bir gün önce Venüs de Kova burcuna geçmişti. Yeni aydan hemen önce dediğim gibi 5. evinize geçti. Yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve keyif alanlarınızı aydınlatıyor. Bunun arkasından da diğer gezegenler işte Güneş, Merkür, Mars da arka arkaya Venüs gibi Kova burcuna geçecek. Plüto da zaten orada Kova burcunda bir selyumumuz olacak. Ama önce bir Venüs'e bakalım. Bu geçişle birlikte kalbiniz canlanacak. Venüs burada özgür ama bağlı kalma temasını getirir. Artık ilişkilerde sıkışmak istemiyor, nefes almak, bireyselliğinizi koruyarak sevmek istiyorsunuz. Yeni bir aşk başlayabilir. Ama bu aşk geleneksel kalıplardan farklı olabilir. Belki sizden yaşça büyük ya da farklı bir kültürden biriyle tanışabilirsiniz. Ancak bu ilişki size kendinizi ifade etme özgürlüğü kazandırır. Yaratıcılıkla ilgilenen teraziler için bu dönem ilham doludur. Yeni projeler, sanat, moda, tasarım veya sosyal medya çalışmaları açısından harika bir dönem olabilir. Venüs size kendini ifade et çünkü güzellik içinde diyor. Ve 20 Ocak'tan itibaren de gökyüzü hızla Kova burcuna doğru geçiyor. Güneş, Merkür, Mars arka arkaya eee, Kova burcuna geçecek ve Plüto da bu burçta ve bunlarla da kavuşum yapacaklar ve 5. evinizde büyük bir stelyum bir gezegen toplaşması oluşturacaklar. Bu yılın en güçlü ve dönüştürücü enerjilerinden biri bu. Kova enerjisi burada sizi aşk, yaratıcılık ve özdeğer konularında adeta yeniden doğuracak. Eğer bir ilişki içindeyseniz bu dönem ilişkide özgürlük kavramını yeniden tanımlayacaksınız. Güneş ve Plüto 23 Ocak civarında kavuşacaklar. İlişkilerde güç dinamiklerini gündeme getirir bu. Bir taraf baskın davranıyorsa artık buna tahammül etmeyeceksiniz. Eşitlik, açıklık ve dürüstlük sizin için vazgeçilmez hale geliyor. Yaratıcı alanlarda çalışanlar için bu enerji büyük bir ivme getirir. Projeleriniz, fikirleriniz, sahneye çıkma isteğiniz artar. Ama dikkat edin, Mars burada fazlasıyla rekabetçi bir ruh halinde tetikleyebilir. Kendinizi kanıtlamak isterken aşırı yorgun düşmeyin. Bu stelyumun asıl öğretisi şu: gerçek yaratıcılık başkalarına değil, kendinize ait olmakla başlar. 26 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçecek. İlişkilerde sezgisel bir farkındalık getirebilir bu. Yılın en önemli geçişlerinden biri Neptün'ün Koç burcuna geçişi sizin 7. evinize geçiyor. Yani ilişkiler, ortaklıklar alanınızı etkiliyor. Bu uzun soluklu transit önümüzdeki yıllarda ilişkilerde sezgisel, empatik ama bazen de karmaşık bir dönemi başlatıyor. Artık partnerinizle olan bağlarınıza sadece akıl değil, ruh da devreye girecek. Bir ilişki içinde birlik duygusunu yeniden tanımlayacaksınız. Belki de geçmişte hayal kırıklığı yaşadığınız ilişkilerde artık affetmeyi öğreneceksiniz. Ancak dikkat edin, Neptün burada bazen her şeyi flu hale getirebilir. Kendinizi kandırmayın ama kalbinizin sezgisel sesini de küçümsemeyin. Bu geçiş ayrıca spiritüel ortaklıkları, ruhsal bağları ve koşulsuz sevgiyi de temsil eder. İlişkilerde ruhsal büyüme zamanında başlıyor. 28 Ocak'ta Mars'la Plüto kavuşacaklar. Sizin 5. evinizde aşk, yaratıcılık ve çocuklar alanında gerçekleşiyor. Mars-Plüto birleşimi tutkuyu, kararlılığı ve derin dönüşümü simgeler. Bu enerjiyle birlikte bir aşk hikayesi sizi dönüştürebilir ya da siz bir başkasının hayatında dönüşüm kaynağı olabilirsiniz. Yaratıcı alanlarda çalışan teraziler için bu enerji inanılmaz güçlüdür. Bir proje sizi zirveye taşıyabilir ama aynı zamanda çok da emek ister. Dikkat edilmesi gereken nokta kontrolü bırakmayı öğrenmek. Çünkü Plüto gücü paylaştığınızda gerçek başarının geldiğini öğretir. 29 Ocak'ta Merkürle Venüs kavuşacaklar. Kalpten gelen sözler diyor. Merkürle Venüs ayın sonunda Kova burcunda kavuşacaklar. İlişkilerde iletişim yumuşuyor, duygular daha net ifade ediliyor. Uzlaşmak, affetmek, anlaşmak çok daha kolay hale geliyor. Bu dönem duygularınızı sanatla, yazıyla, müzikle ifade etmek için de son derece elverişli. Ayın sonunda içinizden geçenleri anlatmaktan çekinmeyin. Çünkü bu ayın sonunda kalbiniz konuşmak istiyor olacak.
Sevgili teraziler, Ocak 2026 sizin için kalp ve kök dengesi ayı. Oğlak yeni ayla köklerinizi güçlendiriyorsunuz. Ev ve aile alanında istikrar arıyorsunuz. Kovadaki stelyum kalbinizi özgürleştiriyor ve sizi daha otantik bir sevgi biçimine yöneltiyor. Neptün'ün Koça geçişiyle önümüzdeki yıllarda ilişkilerde ruhsal farkındalık derinleşecektir. Ayın mottosu sizin için belki şu olabilir: sevgi sahip olmakla değil, özgür bırakmakla derinleşir. Sevgili teraziler, 2026 Ocak ayı kalbiniz yeniden doğacak. Artık geçmişin duvarlarını değil, geleceğin köprülerini inşa ediyorsunuz. Unutmayın, sevgi en çok kendi merkezinizde dengede olduğunuzda parlar. Mutlu, umutlu, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.